Evet, bugün neredeyiz? Antalya Mitsubishi bayisi Özkurlar'dayız. Özkurlar'a sipariş verdiğimiz 0L200'ümüz geldi. Onu teslim almaya geldik ve buradan direkt bu cadde arabasını direkt offroad canavar bir arabaya dönüştüreceğiz. Komple yapacağız. A'dan Z'ye. Yükseltmelerini, lastiklerini, kasa yükseltmeleri, detaylar yani muhteşem bir şey olacak. Takipte kalın. Bu kadar detayı hiçbir yerde göremezsiniz. Evet, şimdi Mitsubishi L200'ü bayimizden aldık. Ve bunu komple A'dan Z'ye detaylı. Bu detayı hiçbir kanalda, hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü kimse detayını göstermez. Yapıyoruz. Yüzeysel olan şeyleri gösterirler. Ama biz tamamen detaylı. Nasıl yükseltilir, neler yapılır, şunu yaparsak ne olur, bunu yaparsak ne olur, hepsini A'dan Z'ye size göstereceğiz, anlatacağız. Çok detaylı bir çekim olacak. Belki de bazı arkadaşlarımız diyecek ki çok detay verdin, işte ustalar kızacak diye, vermeseniz iyi olurdu falan. Ya zaten kimse bunu kendi başına yine yapamayacak. Ama maksat bizim bilgilendirmek. Sonuçta bu arabaları kasap gibi doğrayıp atan bir sürü insan da var. Yani birincisi, sonra tekrar öbürüne gidiyorlar, o ustaya gidiyorlar. Oradan oraya geziyorlar. Çünkü arabalarda düzen tutturamıyorlar. Ben 2007'den beri kullanıyorum. Her kasasını kullandım ve bu kasa gerçekten nirvanası artık. Yani kimse demez ya bir eski kasası iyiydi, şu kasası iyiydi. Eski kasası da iyiydi ama bu kasa nirvanası. Yakıt ekonomisi, motor seçeneği ve şanzıman 10 numara. Ya bunda neler var? Bunda 2.2 motor var. 6 ileri şanzıman var ama tork öne çıkarmış bir şanzıman. Yani şanzımanın özelliğinde eski 181 beygiri aratmayacak bir güç aktarımı var. Yani o yüzden çok ideal, çok da kaliteli bir sürüş keyfi veriyor ve vites geçişleri kesinlikle mükemmel. Zaten bildiğim kadarıyla Aisin şanzımanını kullanıyor Mitsubishi L200. Yani dünyanın en iyi şanzımanlarından biri. Peugeot'un da yıllarca Dakar serilerinde, yarışlarda kullandığı bir şanzıman. Araç zaten en full donanımlısı. Yani aracı anlatmaya gerek yok. Bu araç binilebilecek bir araç. Normal araç 70 ile gidiyorsa biz 50 ile gideriz. O yüzden bunlara dikkat edin, radarları yemeyin. Şu anda da biz de 70 ile gidiyoruz. Burada çünkü bize verilen hız limiti 70. Çevre yolundayız ve direkt sanayiye yükselteceğimiz yere gidiyoruz. Bugün kimle yükselteceğiz bu arabayı? Erhan Arvas'la yükselteceğiz. Erhan Arvas kendini tanıtsın istersen. Merhabalar, ben Erhan. Antalya'da uzun zamandır offroad işiyle uğraşıyoruz. Erol abimizin sayesinde de birkaç aracını yaptık. Şimdi de sıfır aldığı L200'ünü baştan sona dolduracağız. Antalya'da bu işi en iyi yapanlardan biri. Tabii bizzat kendim başında duracağım çünkü ben hiçbir aracımı yükseltin verin bana demedim. Her şeyini kendim yaptım. Tabii Erhan da bunun titizliğimi bildiği için abi gel beraber yükseltelim dedi. O yüzden ben de çalışacağım. Yeri geliyorsa arabanın altına yatacağım. Her şey yapılacak. Araba baştan aşağı değişecek. Baştan aşağı. Şu an gördüğümüz araba tamamen cadde. Yük için sütçü dediğimiz arabalardan süt taşıyabiliriz bununla. Ama bu araçlar yaklaşık ne kadar para harcanıyor denirse ben geçen hesapladım. Bu aracı tam doldurursak 50 bin lirayı görüyoruz. 50 bin liraya yani bu arabaya yapılabilecek her şeyi yapmış oluyoruz. Şimdi Erhan uzun yıllardır offroad işiyle uğraşan bir arkadaşımız. Erhan da çok böyle şey aramayın. Orijinal parçalarla yükseltme yapan bir arkadaşımız. Yani çok böyle oynayan, arabanın anatomisini bozacak şekilde değil. O yüzden tercihimiz de burası. Arabanın orijinalliği bozulmadan elimizden geldiği kadar arabayı yükselteceğiz. Maksimum seviyelerde zorlayacağız. Ama arabayı da kilitlemeyeceğiz. Yani kilitleme dediğimiz tabir
Şimdi daha önce de bahsetmiş olabilirim. 4 santimlik takoz da koyabiliriz. 5 santimlik takoz da koyabiliriz ön tarafa. Ama biz 3.5'u tercih edeceğiz. Konforumuz bozulmasın. Kupa cıvatalarını söküyoruz ki onları gidip yenisini yaptıralım. Arkadaşlar bu çok ince detay. Çünkü 5 santim yükselteceksek kupayı bizim kendi orijinal cıvatalarımızdan 5 santim daha uzun bir cıvata yaptıracağız. Aynı dişle. O yüzden şu anda onlar sökülüyor. Bakın burada. Şu anda arkadaşımız söküyor. Çünkü bu yeni kasa L200'lerde eski kasa gibi değil. İçten de halının falan kalkması gerekiyor. Silah sanayide Yunan statik boya var. Onu başladı kullanmaya. İlk modellerin bir iki tanesinde sıkıntı çıktı bize. Zaten komple cıvataların hepsini fibere çeviriyoruz. Ama son artık ya o da dediğim geçen yılki ilk bir iki modelde çıktı sıkıntı. Ama ondan sonra bir daha da hiçbir problem yaşamadık. Yani. Tüm offroad arabalarımızın elektrik sistemine aklında ne varsa LED lambalardır, vinçler, kablolar, alt tesisat bağlantıları, müzik tesisatı, Evet. iç ambiyans paketler hepsine vakıf bir arkadaş. Ben ne istiyorum sana bu arabadan? İç aydınlatma, ayak aydınlatma. Tamam abi. Çünkü bu arabalarda onu yapmamışlar. Tamam halledelim. Masraftan gayrı. Ama lamba gözüksün istemiyorum özellikle arkada. Millet yapıyor buradan, adamın gözünü alıyor yani gözüküyor. Nereye bağlayacağım Tamam. bilmiyorum ama. Kol altlarını hem öne hem de Evet, buraya. aynen. İç aydınlatma, ambiyans diyelim ona. Yapalım. Ondan sonra teker üstü. 4 teker üstüne istiyorum. Tamam. Zaten üstte sepetim var, lambası var. Ona bir tesisat istiyorum. Bunlar özellikle nerede yansın? Şimdi basamakta da lambalarla. Tamam. Park ve ekstra düğme yaparız yani. Mantık. Şimdi benim şurada da tamponun önünde de bir lamba geliyor. Yine ledler geliyor. Zaten gündüz farına bağlı olacak. Bence. Tamam. O gündüz farına bağlar. Gündüz lambası ne zaman yanıyorsa o zaman o da yanar. Aslında gündüz farıyla beraber devamlı yansa mı diye düşünüyorum. Senin tercihin ne olur? Şu lamba ekstra akşam yanabilir. Bu akşam yansın. Parka bağlarız. Ekstra kapatmak istediğimizde de tuş yaparız. Öyle olursa sağ kullanışımızda muayene edeceğimizde de kapatabiliriz. Ya da kapatmak istediğimizde de kapatabiliriz. Anladım. Muayenede bir şey diyorlar mı? Bu şeylerde lastiklerin oradakine belki sıkıntı olabilir. Allah Allah. Ne karışıyor ya? Lan kimseyi rahatsız eden bir şey değil. Ama oluyor. Olur. Doğru. Burası Türkiye. Bir projenin daha sonuna geldik. Burada bu aracımız sıfırdan bayiden nasıl aldığımızı biliyorsunuz. Gittik sıfır aldık, daha halen üzerinden naylonları var çünkü bilmedik. Aracımızı aldık, doğru sanayiye gittik. Yapacağımız yerde bu araca neler yaptık? Aracımızı 5 santim yürüyenden yükselttik. Yaklaşık 5,5 santim diyeyim. Çünkü onu ölçtük 5,5 santim. 5 santim lastikten yükselttik. Yani lastik takınca otomatikman yükselmiş oldu. 5 santim de kupadan yükselt. Bence en ideali bu. Yani kupadan 10 santimde yükseltebilirsiniz. Daha da fazla yükseltebilirsiniz ama çok detaylar var. Yani kimsenin öyle hadi kupayı kaldırdık oldu demesiyle olmuyor. Yani hortumlar, radyatörler, kablolar yani birçok tesisatın da değişmesi gerekiyor ve uzaması gerekiyor ki ben çok taraftar değilim. Sıfır bir arabada bunların hepsinin oynanması bana hiç mantıklı gelmiyor. Ama bu arabanın konforunda en bozulmadan ne yapabilirliği yani bir 15-20 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bu şekilde olabileceği, maksimum yüksekliğinin bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim tercihim, bu benim zevkim. Lastik ebatlarımız da 2.85, 70-17'yi tercih ettim. Bu da yaklaşık 33'e temamül ediyor. Çünkü 17 jantta. 16 olsaydı biraz daha ufak kalacaktı ama 17 jantta onu yakalıyoruz. 17 jantta da eksi 25 offsetli jant tercih ettim ve gördüğünüz gibi 0'a 0. Zaten offroad'da en sevmediğim şey bu arabanın lastiğin çamuru cama atması veya kenarlarının batması. Flanş kullanmadım. Ben flanş kesinlikle tercih etmiyorum. Çünkü bunun kontrolü çok zor. Niye derseniz bunun devamlı kontrollerinin yapılması gevşeme olabiliyor. Yani kaza sebebiyet verme ihtimali var bana göre. Bu benim fikrim tamamen. O yüzden flanş kullanmadım. Kullanan arkadaşlarımız da var. Yani yeri gelirse kullanılır ama bu genişlik bana ideal geldi. Zaten lastiklerimiz sınırda. Dodiklerimizi taktık. Ondan sonra neler yap? Perliğimizi taktık. Bu hem sinekten gerçekten
Gerçekten ben bunu tecrübe ettim. Yoldaki öndeki arabanın attığı taştan bile koruyoruz. Benim çünkü bunları çok kırdım ben. Çünkü gelen taş buna denk geldi. Bunun olmadığında da kabuta denk geldi. Kabutun da ezildi yani. Farımız taşya gelmezse aynı telefonlardaki gibi güvenlik filmi çek. Tabii bu arabanın orijinalinde işte ilk başta gördüğünüz hiçbir şey yok. Üst çıtamız bile yok. Tava rol barını tak. Üst sepetimizi taktık. Kartal diyorlar. İşte bir sürü ismi var onun. Arka sepet diyoruz. Üzerine ön tarafına 2 renk sis lambasını tak. Benim tercihim bu oldu. Çünkü gerçekten arazi kullanımında o turuncular çok işe yarıyor ve dikkat de çekiyor. Aynısı arkada da var. Şimdi göstereceğiz. Yanlarda parktır, mangaldır, bunun gibi aktivitelerde kullanacağımız yer aydınlatmalarımız var veya offroad'da gece karanlıkta yanda ne var diye görmemiz için o aydınlatmaları da kullandık. Arabanın içinde iç aydınlatma kullandık. Bunda L200 hiçbir paketinde iç aydınlatma kullanmamış. Ama biz onu da taktık. O da eksikti. Çünkü premium modeli bu araç. En dolusu normalde ama L200 tercih etmemiş. Çoğu modelde var. Şu anda akşam olduğunda otomatikmen iç aydınlatmamız var. Yan basamak aydınlatmalarımız var. Bunları beyaz tercih ettim. Çünkü LED'imiz arabanın gündüz lambası beyaz olduğu için aracı daha iyi yakışacağını düşünerek onları da beyaz olarak aldım. Arabanın basamaklarını değiştirdik. İçine paspasını koydum. Çünkü offroad arabası halısıyla olmuyor. Yani gittik ona 4D diyorlar. 4D paspasını aldık koyduk. Şu an çok memnunum. Gerçekten. Vinç taktık. En önemlisi. Vincimiz gizli vinç kesinlikle ve onu da test ettik. Halat çözebiliyoruz, elimiz giriyor. Manuel de kullanabiliyoruz. Yani uzaktan kumandalı zaten. Burada power vinci tercih ettik. Çünkü piyasadaki en sağlam ve en uygun vinçlerden biri. Biz hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani Mitsubishi'nin kendi özellikleri zaten saymakla bitmeyecek şekilde ki ön tasarım gerçekten bir Mitsubishi'ye yakışır oldu. Bütün arabaların yani sadece önü bütün arabalara yetiyor. Yani tercih sebebinde. Benim de tercih sebebimde ön tasarım çok büyük rol oynadı. Gerçekten kimileri ilk çıktığında beğenmese de bunların far bile sandığımız oldu. Sis lambaları normalde bunlar. Ama farlar burada tabii ki. Ama gerçekten ben beğeniyorum. Onun gibi başka neler? Yani camlarımıza film kapladık. Güneşi %80 kesen. Çünkü Antalya'da yaşıyoruz. Lumar marka. Amerikan filmi yine. Çizilmez ve 5 yıl garantili garanti belgesini de içine koyduk. Pugalarımız var, kapı kaplamalarımızı taktık ama bunları boyadık. Yani bunları dodiklerle kapı kaplamalarını yapmadan önce çünkü rengimizde biraz sırtardı, olmadı. Bunları mat siyah boyadım. Yani boyacıya verdik, bir gün bekledik, boyandı. Yaklaşık 3,5 santimlik get boyarak, getlerle yükseldi. Ama ön salıncakları da değiştirdik. Yani ona konfor sağlasın diye. Arkada da konfor makas küpesi var sabit. Arabayı da arkasını o şekilde yükselttik. Çünkü bu arabalar L200'ler detaylara girdiğimizde şaflarda balans yapıyor. Yani çok fazla oynama şansımız yok. Var ama arabanın orijinalini böyle bir şey istemediğim için çünkü kesip biçersek oluyor ama ben olabildiğince araç kesilmeden yani kaynak olmadan, kesilmeden, spirale girmeden yapmaya çalıştığım bir araç. O yüzden her şeyi minimumda oynadım. Şu anda hiçbir problem yok. Aracımız dediğim gibi yaklaşık 15 santim orijinalinin şu anda yerden yüksekliği var. Bence çok iyi. Yerden yaklaşma ve uzaklaşma açıları çok iyi. Yan duruşu çok iyi. Yani offroad için yapılması ne gerekiyorsa yaptık. Bu aracı da yaparken gerçekten katkısı büyük olan eşim renkleri o belirledi. Ben normalde bu arabayı kaplatmazdım. Onun tercihleri doğrultusunda aslında verdiği fikirler doğrultusunda aracı kaplattım. Ve ikinci rengin tercihi de ona aitti. Ben çok beğendim gerçekten. Dünyada da örnekleri var gördüm. Mercedes'te yapmış, Toyota'da yapmış bu renk uygulamasını. Ama çok az kullanılan bir renkti. Bir de Türkiye'de biz yapalım dedik ve yaptık. Arabamız bitti. Bu kadar.